Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle dikdörtgen çanta tabanı öreceğiz. Tabanı örmeye geçmeden önce birkaç hesaplama yapmamız gerekiyor. Bu hesaplamaları yaptığımız takdirde istediğimiz genişlikte bir çanta tabanı örebiliriz. Şöyle basit bir şema üzerinde öreceğim tabanın uzun kenarını ve kısa kenarını belirttim. Uzun kenar 30 cm, kısa kenar ise 15 cm olacak. Ben bu öreceğim tabanı torba çanta taban olarak kullanacağım için biraz geniş tuttum. Ama sizler boyunu daha fazla, enini daha dar alabilirsiniz. İlk yapmamız gereken uzun kenardan kısa kenarı çıkartıyoruz. 30 santimden 15 santimetreye çıkardığımda geriye 15 santimetre kalıyor. Yani başlangıç örgümüzün uzunluğu 15 santimetre olmalı. Bu zincir uzunluğu değil arkadaşlar. Bu yanıltıcı olabilir. Sık iğne sayısı 15 santimetre olacak. Bunu hesaplamak için de kullanacağımız tığ ve ipi alarak şöyle küçük bir parça örüyoruz sık iğne olarak. Ben 21 zincir çektim ve 19 sık iğne ördüm. Bu örmüş olduğumuz parçayı ölçüyoruz. Tam 10 santimetre. 10 santimetrenin içerisinde 19 sık iğne bulunuyor. 1 santimetreyi alırsak daha net bir sonuç elde edebiliriz. O yüzden 19 santimetreyi de 10'a bölüyorum. 1 santimetreye 1,9 sık iğne denk geliyor. Öreceğimiz uzunluk 15 santimetre olduğu için 15 ile 1,9'u çarptığımda 29,5 sık iğne denk geliyor. Küsuratı almıyorum. 29 sık iğne öreceğim. Bunun için 30 zincir çekeceğim. Bir zincir dönüş için kullanılacak. 29 zincir de sık iğneler için. Bu şekilde örmeye başlayacağız. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Çanta tabanını örmeye 30 zincir çekerek başlıyorum. Bir zincir çektim ve ipi sıkıştırdım. Şimdi bu zincirin üzerine 30 zincir olana kadar örüyorum. Toplam 30 zincir çektim. Şöyle zinciri çeviriyorum. Ters taraftaki çıkıntılara batarak sık iğne öreceğim. Birinci zinciri dönüş için kullanacağım. İkinci çıkıntıya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi sırayla her zincirin çıkıntısına batıp son zincire kadar sık iğne örelim. Toplam 28 sık iğne ördüm. Şimdi son zincire batarak 3 sık iğne örüp dönüş yapacağım. Son zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum ve bu örmüş olduğum sık iğneye bir ayraç yerleştiriyorum. Aynı şekilde üçüncüye de yerleştireceğim. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 3 sık iğneyi tamamladım. Üçüncüye de aynı şekilde bir ayraç yerleştiriyorum. Bu yerleştirmiş olduğum ayraçların bulunduğu ilmeklerden artışlar yapacağım. Şimdi fazlalık ipi araya alarak bu sık iğnelerin karşısına birer sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. İkinci zincire batıyorum. Şöyle tığımın üzerinde 2 ilmek olacak şekilde ilmekleri alıyorum. İpi de araya alıp sık iğne örüyorum. Sırayla devam ediyorum.
İlk başlangıç zincirine kadar ördüm. Bu birinci zincirin içerisine başlarken bir sık iğne örmüştük. Şimdi aynı zincirin içerisine 3 sık iğne örerek dönüş yapacağım. Bu ilk örmüş olduğumuz sık iğne de 3. sık iğnenin altında kalacak arkadaşlar. Şimdi bu zincire batıyorum. Sırayla sık iğne örüyorum. Birinci sık iğneyi ördükten sonra buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Artış yerini belirtmek için. Aynı yere batıp 2 sık iğne daha örüyorum. 2. Üçüncü sık iğneyi örerken ilk sık iğnemiz de bu sık iğnenin altında kalıyor. Bu üçüncü sık iğneye de bir ayraç yerleştiriyorum. Bu mavi ayraç tur başlangıcını belirtecek. Şimdi birinci turu tamamlamış oldum. Spiral şeklinde öreceğim. Yani birinci turu tamamlayınca kapatmayacağım. Direkt ikinci tura başlayacağım. Şimdi ikinci tura başlıyorum. İlk sık iğne bu sık iğnenin altında kalmıştı. Hemen ikinci sık iğnenin ilmeğine batıyorum şu şekilde. Sık iğne örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Şimdi ilk ayracın bulunduğu ilmeğe 3 sık iğne öreceğim ve 2 ilmek artırmış olacağım. Aynı zincire batarak 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Ayracı ortadaki ikinci sık iğnenin ilmeğine takıyorum. Bundan sonra 3 sık iğnenin ortasındakine ayracı yerleştireceğiz. Burası bizim artış yerimiz. Sıradaki ilmeğe batıp bir sık iğne örüyorum. İkinci ayraca geliyorum. Yine bu ayracın içerisine de 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Ayracı ikinci sık iğnenin ilmeğine yerleştiriyorum. Şimdi sık iğne örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayracı çıkartıyorum. Bu ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Ayracı ikinci sık iğnenin ilmeğine yerleştiriyorum. Sıradaki ilmeğe batıp bir sık iğne örüyorum. Tur başlangıcına geliyorum. Bu ayracın bulunduğu ilmeğe de 3 sık iğne örüyorum ve turu tamamlıyorum. 1 2 3. Ayracı ikinci sık iğnenin ilmeğine yerleştiriyorum. İkinci turu tamamladım. Aynı şekilde örerek üçüncü tura başlayacağım. Ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca geldim. Ayracı çıkartıyorum. Bu ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. İkinci ilmeğe ayracı yerleştiriyorum. Sırayla 1 2 3 sık iğne örüyorum.
İkinci ayracı çıkartıyorum. Yine ayracın bulunduğu ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. İkinci ilmeğe ayracı yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Yine bu ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. İkinci ilmeğe ayracı yerleştiriyorum. Sırayla 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Ayracı çıkartıyorum. Buraya 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Üçüncü turu tamamladım. Bu ayracı da yine bu 3 sık iğnenin ortasındaki ikinci sık iğneye yerleştiriyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Ayraçların bulunduğu köşelerdeki ilmeklere 3'er sık iğne örerek her köşede 2'şer ilmek artırmış olacağız. İstediğimiz çanta ölçülerine gelene kadar bu şekilde turları örmeyi sürdüreceğiz. Son sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Çanta tabanında son sırayı tamamladım. Tur başlangıcı ayracının bulunduğu ilmeğe 2 sık iğne öreceğim. 1 2. İkinci sık iğneye de ayracı yerleştiriyorum. Üçüncü ilmeği ise sırayı kapatırken burada ekleyeceğim. O yüzden buraya 2 sık iğne ördüm. Diğer bütün sıralarda her köşede 3'er sık iğne örerek geldim. Sadece son sıranın son ayracında 2 sık iğne ördüm. Şimdi ipi kesiyorum. Sırayı kapatmadan önce tabanın ölçülerini de veriyorum. Dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu 30 santimetre, kısa kenarının uzunluğu ise 15 santimetre. Tam hesapladığımız şekilde tabanı tamamladım. Şimdi ipi bir iğneye geçiriyorum. Sıranın ilk ilmeğine arka taraftan şöyle batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe de üstten batıp şöyle 2 ilmek alıyorum. Ve son ilmeği de buraya sırayı kapatırken eklemiş oldum. İpi arka tarafta gizleyeceğim. İpin çıktığı yerden sonraki ilmeğin altından buradan batıyorum. Ve ilmekler arasında ipi yürütüyorum. Fazlalık ipi de kesiyorum. Çanta tabanını tamamladım. Şimdi ters tarafından buharlı ütüyle esnetmeden ütüleyeceğim ve yatışmasını sağlayacağım. Son halini sizlerle paylaşacağım.
Çanta tabanını ters tarafından buharlı ütüyle ütüledim. Ütüyü sadece üzerine bastırdım. İleri geri hareket ettirmedim ölçülerinin değişmemesi için. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir taban oldu. Ütüledikten sonraki son ölçülerini de paylaşmak istiyorum. Tabanın uzun kenarının uzunluğu tam 30 santimetre. Kısa kenarının uzunluğu ise tam 15 santimetre. Tur sayısı olarak da zincir üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tur ördüm. Ve başlangıçta hesaplamış olduğumuz ölçülere ulaştım. İlmek sayısı ise tur başlangıcından tekrar bu ayraca kadar olan ilmek sayısı toplam 152 ilmek. İki ayraç arasındaki uzun kenardaki ilmek sayısı 51 ilmek. Kısa kenarda ise iki ayraç arasındaki ilmek sayısı 25 ilmek. Köşelerdeki ilmekleri de eklediğimizde tam 152 ilmek oluyor. Ben bu tabanı torba çanta yapımında kullanacağım. O yüzden biraz geniş tuttum. Belirttiğim gibi yine sizler hesaplamaları yaparak istediğiniz şekilde bir dikdörtgen taban örebilirsiniz. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.